Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yakadan başlama 1-1,5 yaşındaki bebeklerin kullanımına uygun motifli bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip Sensi Softy Baby. Bu renkte örmek isterseniz kodunu ekran görüntüsü alabilirsiniz. Rengi gül kurusu olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Kız bebeklere de çok yakışacağını düşünüyorum. Bu renk bu modele de çok güzel oldu. Şimdi yeleğimin ölçülerini vereyim. 28-29 santim beden genişliği. Arka ortadan beden uzunluğu ise 33 santim. 1-1,5 yaş bebeklerin kullanımına uygun. Bebeğin kilosuna göre değişiklik gösterebilir. 3,5 numaralı şişle yakadan başlayarak ördüm arkadaşlar. Dikişsiz olarak örüyoruz. Roba kısmını tamamladıktan sonra beden kısmını şöyle santim olarak vereyim. Beden kısmını 10 santim ördükten sonra motiflerine geçiyoruz. Motiflerimizi örüp yeleğimize birleştiriyoruz. Video içerisinde ayrıntılı olarak anlattım zaten. 7 motif örüp yeleğimize birleştirdikten sonra lastik kısmını örüp yeleğimizi tamamlıyoruz. Pat kısımlarını daha sonra ilmek çıkararak ördüm. 5 tane ilik açıp 5 tane de düğmemizi dikip yeleğimizi tamamlıyorum. Yeleğimizin önden görüntüsü böyle. Arkasını da göstereyim. Arkadan görüntüsü ise böyle. Bu yeleğimizde hem tığ işini hem de iki şiş kullanarak yeleğimi örmüş oldum. Yeleğimizin yapılışına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için kıymetli. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak altına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 73 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeklerimi şişime attım. Şimdi arka yüzdeyim. Yakasından başlayarak öreceğim. Yakasını 2 sıra bir ters bir düz olarak örüp daha sonra 3 sıra haroşa öreceğiz. Sıra başındaki ilk ilmeği başlarken ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda sıra başındaki ilmeğimi örmeden alacağım. İlk ilmeği ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimizi de ters örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak birinci sıramızı arka yüzde örüyoruz. Bir ters bir düz olarak. Üç buçuk numaralı şişe 73 ilmek atarak başladım. 2 sıra bir ters bir düz olarak öreceğiz. Bir sıra arka yüzde, bir sırada ön yüzde öreceğiz. Şimdi birinci sırada arka yüzü bir ters bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak ördüm. En son bir ilmek ters ördüm. Sıra sonunda da bir ilmeğim kaldı. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp yakamızda ikinci sırayı örmeye geçiyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde ikinci sıradayız. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olarak öreceğim. Yine bir ilmek ters, bir ilmek
düz olarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Yakasında ikinci sıramızı tamamlamış olduk. 1 2 sıra bir ters bir düz olarak ördük. Sıra sonunda ilmeğimi düz, sıra başında örmeden alıyorum. Şimdi 3 haroşa sırası öreceğim. Haroşamı ben her iki yönde de tersten örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Arka yüzde sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yine diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşamızı her iki yönde tersten örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız her iki yönde de o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi birinci sırayı 2 sıradan sonra birinci haroşa sıramızı örüyoruz. 2 sıra bir ters bir düz olarak ördükten sonra birinci sıra haroşamızı örüyoruz. Toplamda 3 haroşa sırası öreceğiz yakası için. Yakamızı 3 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Yakasını 3 haroşa sırası ördükten sonra yakasını tamamlamış oluyoruz. 2 sıra bir ters bir düz olarak ördükten sonra 3 haroşa sırası örüp yaka kısmını tamamlıyoruz. Ben beden ayrımlarını yaptım. Önlere 10 ilmek ayırdım. Ön sayımız az arkadaşlar. Çünkü bu yelekte pat kısmımız yok. Daha sonra yeleğimizi tamamladıktan sonra pat kısmını öreceğiz. O yüzden önümüz için ilmek sayımız 10 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10. Aralarda birer ilmek var. Beden ayrımlarının arasında birer ilmek var. Kol için 11 ilmek ayırdım. Arka bedenimiz için 27 ilmek. Yine arada bir ilmeğim var. Kol için 11 ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Aralar bir ilmek. Yine diğer önümüz 10 ilmekten oluşuyor. Normalde önleri 17 ilmek yapmamız gerekiyordu. 7 ilmeği pat için çıkardım. Önlerimiz 10 ilmekten oluşuyor. Daha sonra pat kısmını yeleğimiz tamamladıktan sonra öreceğim. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İlmek ayracımıza kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu yeleğimde yaka düşürme tekniğini de uygulayacağım. Ayraç kısmına kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi bir ilmek artırma yapacağım. Alttaki ipi şu şekilde sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Sizler de artırmalarınızı nasıl yapıyorsanız, kolayınıza nasıl giderse o şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra ayracımı geçirdim. Bir ilmek ara ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı takıp tekrar bu defa arkadan alttaki ipin önden alttaki ipin içerisine girip düz olarak örüyorum. Buraya da yine bir ilmek artırma yapmış oluyoruz. Artırmalarımızı her ön yüzde yapıyoruz. Aradaki ilmeklerimizin hem sağ kenarına hem sol kenarına artırma yaparak robamızı örüyoruz. Şimdi 11 ilmek kolumda olan ilmeklerimi örüyorum. Robada her ön yüzde ara ilmeklerin hem sağında hem de solunda artırma yaparak örüyoruz.
Şimdi şuradaki alttaki ipi sol şişime takıyorum. Arkadan giriyorum. Şu şekilde arkadan alttaki ipe girip düz olarak örüyoruz. İlmek ayracımı sağ şişime geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak örüp tekrar ilmek ayracımı taktım. Bu defa önden alttaki ipi şişime alıp düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimizin her iki kenarına artırmamızı yapmış olduk. Artırmalarımızı bu şekilde yaparak devam edeceğiz. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 27 ilmeğimizi, arka bedende olan 27 ilmeğimizi düz olarak örelim. İlmeklerimi düz olarak ördükten sonra alttaki ipe arkadan sol şişimizle girip düz olarak örüyoruz. İlmek ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. İlmek ayracımı geçirdikten sonra alttaki ipe bu defa önden girip düz olarak örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Alttaki ipi sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Biraz ilerledikten sonra ayraçları çıkaracağız. Artırma yerlerimiz kendisini gösterecek. O zaman artırmalarımızı kolaylıkla yapabiliriz. Artırma yerlerimiz belli olsun diye birkaç sıra ayraçlarla örmeye devam edeceğim. Aradaki ilmeğimi düz olarak ördükten sonra alttaki ipe önden girip düz olarak örüyorum. Şimdi ön bedende 10 ilmeğimiz vardı. Bu sırada 3 ilmek öreceğim. Sonraki sırada 3 ilmek öreceğim. Sonraki sırada da 4 ilmek örerek tamamlayacağım. Şimdi 3 ilmek örüp bu tarafa gitmeyeceğim. Yaka düşürme tekniğini uyguluyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Buradaki ilmekleri örmeden arka yüze geçiyorum. Arka yüzümüzde olan ilmekleri ters olarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu şekilde döndükten sonra ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arka yüzde. Hem artırmış olduğumuz ilmekleri ters, hem aradaki ilmekleri ters, hem de diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzü ters örerek devam edelim. Yine sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar ters olarak örelim. Arka yüzde sıra sonunda 10 ilmeğimiz kalana kadar ters örüp geliyorum. Sıra sonunda arka yüzde 10 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi arka yüzde 3 ilmek ters örüp döneceğim. 1, 2, 3. Burada 7 ilmeğimiz kaldı. Burada da döndüğümüzde 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi 7 ilmeği örmüyorum. Dönüyorum. Döndükten sonra ilk ilmeği örmeden alıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Alttaki ipe arkadan girip düz olarak örüyorum. İlmek ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak örüp tekrar ilmek ayracını geçiriyorum. Bu defa önden
girip alttaki ipe düz olarak örüyorum. Yine aradaki ilmeğimizin hem sağına hem de soluna birer ilmek artırmamızı yapmış oluyoruz. Kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Her ön yüzde artırma yaparak örmeye devam ediyoruz. Robamız boyunca artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi ayracıma kadar geldim. Yine arkadan alttaki ipin içerisine girip düz olarak örüyorum. Ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ayracımı geçirdim. Bu defa alttaki ipe önden girip düz olarak örüyoruz. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi ayraç kısmına kadar düz olarak örelim. Ayraç kısmımıza kadar düz örerek geldim. Hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeğimizin sağ kenarına artırmamı yaptım. Ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak örüp tekrar ayracımı geçirdim. Alttaki ipe önden girip bu defa sol kenarına artırmamızı yapalım. Ayraçlarla biraz zor örülüyor arkadaşlar. Kolda olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine ayraç kısmına kadar düz örerek geldim. Alttaki ipi arkadan girip düz olarak örüyoruz. Ayracımı geçirdim. Aradaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar ayracımı geçirdim. Bu defa önden aradaki ilmeğime girip düz olarak ördüm. Şimdi 1 2 3 4 ilmek ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmekten 3 tanesini daha örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Arka yüze geçiyorum. Buraya burada olan 4 ilmeği örmeden arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İsterseniz misinalı şişe de geçebilirsiniz. Ben birkaç sıra daha ördükten sonra misinalı şişe geçeceğim. Arka yüzde sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 3 tanesini ters olarak örüyorum. 1 2 3. Şimdi 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi örmeden ön yüze geçiyorum. Bu şekilde yaka düşürme tekniğini uygulamış oluyoruz. İlmek ayraçlarımı da şu şekilde tam aradaki ilmeğimize belirtmek için taktım. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. 1 2 3 4 5 6 7. Aradaki ilmeğime kadar düz örerek geldim. Yine hemen alttaki ipi alttan sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Önden alttaki ilmeğime girip yine düz olarak örüyorum. İlmek ayraçlarımla örmek biraz zorladığı için bu şekilde taktım. Sizler de bu şekilde aradaki ilmeğin yerini belirleyebilirsiniz. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğimize kadar düz olarak örelim. Aradaki ilmeğime kadar geldim. Alttaki ipe arkadan girip düz olarak örüyoruz. Aradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Önden alttaki ipe girip düz olarak örüyorum.
Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Aradaki ilmeğimize kadar gelelim. Aradaki ilmeğime kadar düz örerek geldim. Arka bedende olan ilmeklerimi düz ördüm. Aradaki ilmeğimin hem sağ kenarına hem de sol kenarına birer ilmek artırma yapıyorum. Artırmalarımızı ben bu şekilde yapıyorum. Sizler daha farklı yapıyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine aradaki ilmeğime geldim. Düz olarak artırmamı yapıp düz olarak ördüm. Aradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek de sol kenarına artırmamı yapıp düz olarak ördüm. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bu sırada bu ilmekleri de düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Artık yaka düşürme tekniğini uygulamıyoruz, artık tamamladık. Üçer üçer en sonda 4 ilmek örerek tamamladık. Burada da arka yüzde de yine 4 ilmeğimiz var. Bu sırada bu 4 ilmeği de öreceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzde sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kalan 4 ilmeğimizi de 3 tanesini ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yaka düşürme tekniğini kullanmış olduk. Artık ön yüzde artırma yaparak örmeye devam edeceğiz. Bu yelekte pat kısmını örmüyoruz. Yeleğimizi tamamladıktan sonra kenar kısmından ilmek çıkararak pat kısmını öreceğim. İliklerimizi de o zaman açacağız. Şimdi artırmalarımıza devam edelim. Robada her ön yüzde aradaki bir ilmeğimizin hem sağına hem de soluna artırma yaparak robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Yani kol altına kadar artırmalarımıza devam ederek örelim. İlmek sayımız arttığı zaman da misinalı şişe geçeceğim. Şimdi o kısma kadar örüp geliyorum. Robamızı kol altına kadar 20 artırma sırası ördüm. Ön bedenimizde 30 ilmeğimiz oldu. 10 ilmekle başlamıştık. 20 artırma yapınca 30 ilmek oldu. Şimdi kol için 3 sıra haraşo öreceğim. İsterseniz daha büyük yapmak isterseniz artırma sıranızı daha fazla da yapabilirsiniz. Ayrım kısmına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ben 20 artırma sırası ördüm. 20 artırma sırası bizim için yeterli. Yeleğimize motif ekleyeceğimiz için artırmaları ona göre yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya motiflerinizi ona göre örmeniz gerekiyor ya da artırma sırasınızı motifimize göre örmemiz gerekiyor. Ayrım kısmına kadar geldim. Aradaki ilmeği ön bedene ekliyorum. Arada olan sabit olan bir ilmeğimizi ön bedenimize ekledim. Şimdi ben farklı bir şişe geçeceğim. Daha rahat örebilmek için farklı bir
3,5 numaralı şişe geçiyorum. İsterseniz aynı şişle de devam edebilirsiniz. Ben haroşamı her iki yönde de ters olarak ördüğüm için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3 haroşa sırası ters öreceğiz. Yakasında olduğu gibi 3 haroşa sırası ördükten sonra da 2 sıra bir ters bir düz olarak örmemiz gerekiyor. Kolucu için. Şimdi ayrım kısmımıza kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Aradaki ilmeğime kadar ters örerek geldim. Aradaki ilmeği arka bedene ekliyoruz. Beden kısmına eklemiş olacağız. Buradaki son ilmeğimizi örmeyelim. Örmeden alıp diğer yüzde öreceğim. Şişimde toplamda kolumuz için 51 ilmeğimiz oldu. 51 ilmekle 3 haroşa sırası öreceğiz. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler haroşalarınızı düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz. 3 sıra ördükten sonra 2 sıra bir ters bir düz öreceğiz. Şimdi 3 haroşa sırası örüp gelelim. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alalım. Sıra başında ters olarak örelim. Kenarları tırtıklı olsun. Tekrar örerek birleştireceğim. Daha rahat birleştirebilmek için kenar kısımlarımız tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örelim. Şimdi 3 haroşa sırasına tamamlayıp geliyorum. Kolu için 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi bir ters bir düz olarak örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği örmeden almıştım. Arka yüzde sıra başında yine ters olarak ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. Sıramızı bir ters bir düz örerek tamamlayalım. En son bir ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtikten sonra bu sırada kesim yapalım. Hem örüp hem keseceğimiz için şu kısım biraz fazla oluyor. O yüzden bir sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Bir sıra bizim için yeterli olacak. 2 sıra demiştim fakat bir sıra ördüm. Şimdi sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Şimdi ters ilmeğimi ters olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Yine bu sırada bir ters bir düz olarak örüyoruz. Fakat keserek devam ediyoruz. Düz ilmeği düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüp yine bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde keserek kolumuzu tamamlayalım. Daha sonra koltuk altı birleştirmesini göstereceğim. Tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar keserek geldim. Şu sıra sonundaki ilmeği bu defa düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi buradaki ilmeği herhangi bir bu ipi örebileceğimiz bir tığa geçirelim. Kolumuz bu şekilde. Tam şu şekilde katlayalım. İç kısmı dışa gelecek şekilde katlıyoruz. Şimdi kol altına kadar birleştirme yapacağım. Karşılıklı olarak ilmekleri alıp zincir çekerek birleştiriyoruz. Hem aralardan
girip sık iğne yapıyorum, hem de kenardaki tırtıklı kısımlardan birleştiriyorum. Hem şu ara kısımdan birleştirelim, hem de tırtıklı kısımlardan birleştirerek koltuk altına kadar devam ediyorum. Tam şu koltuk altında olan kısmı da birleştirelim. Yine tam ilmeklerimizin yanına kadar birleştirerek gelelim. Burada bir ilmek oldu. Bu bir ilmeği, bu ilmeğimizi beden kısmına ekliyoruz. Burada olan şişime geçireceğim. Şu şekilde birleştirmesini yapmış oldum. Kolumu iç kısımdan dış kısma çıkardım arkadaşlar. Kolumuz bu şekilde, gerçekten çok güzel, çok muntazam bir şekilde kol altında birleştirmiş oldum. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimi diğer koluma kadar düz olarak örüyorum. Kol altında bir ilmek artırma yapmış olduk. Birleştirme ilmeğini takınca bir ilmek artmış oldu. Şimdi diğer kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arada olan düz ilmeğime kadar arka bedenimizi düz örerek geldim. Buradaki düz ilmeği de arka bedene ekliyoruz. O yüzden o ilmeğimi de ördüm. Şimdi farklı bir şişe geçiyorum. Yine 3,5 numaralı. Daha rahat örebilmek için ben şişimi değiştiriyorum. Şimdi yine diğer kolda olduğu gibi 3 haroşa sırası örelim. 3 haroşa sırası örelim. Daha sonra ön yüzde bir ters bir düz olarak örüp diğer kolda göstermiş olduğum gibi arka yüzde kesimlerimizi yapalım. Yine kol altını tığ yardımıyla birleştirelim. Daha sonra beden kısmını örmeye geçeceğiz. Şimdi diğer kolu örmüş olduğumuz gibi bu kolumuzu da örüp tamamlayalım. Diğer kolu da tamamladım. Bu kolumuzu örmüş olduğumuz gibi bu kolu da örüp tamamladım. Şimdi aradaki ilmeği ön bedene eklediğim için ilmeğimi örüyorum. Ön bedende olan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön bedende olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi şişimizde olan bütün ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. İlmeklerimizi bir sayalım. Kaç ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10. Toplamda şişimde 133 ilmeğim var.
133 ilmekle örerek ilerleyelim. Daha sonra motifleri nasıl örüyorum onu göstereceğim. Yeleğimize motiflerin birleştirmesini yapıp lastik kısmını ördükten sonra kenarlardan ilmek çıkarıp kenar pat kısmını öreceğiz. Şimdi yeleğimizde örerek ilerleyip geliyorum. Yeleğimin beden kısmını örerek ilerledim. Tam koltuk altından sayarsak arka yüzde haroşa dişlerimizi sayarsak 31 haroşa dişimiz oldu. Yani 31 sıra örmüş olduk. Santim olarak da ölçüsünü vereyim. Tam koltuk altından 10 santim. İsterseniz birkaç sırada fazla örebilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde motiflerimi hazırladım. Yeleğimizin tam bu kısmına birleştireceğim. Toplamda 7 tane motif örmemiz gerekiyor arkadaşlar. 6 tane motif ördüm. 7. motifimizde birlikte örelim. Nasıl örüyorum göstereceğim. Daha sonra motifleri yeleğimize nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Şimdi motif yapımına geçelim. Motifim için 3 numaralı tığ kullanıyorum. Önce şu şekilde sihirli halka yapıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çektim, dolama yaptım, 1 2 kere de çıktım, zincir çektim, bir tane zincir çekip dolama yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3 tekrar zincir çekiyorum. 1 2 3 1 2 3 trabzan aralarına bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Dolama yapıp halkamızın içine batıyorum. 1 2 3 12 kere bu şekilde doldurmamız gerekiyor. 12 tane trabzanımızın olması gerekiyor. 12 trabzana tamamlayalım. 12 tane trabzanımız oldu. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. İlk başta çekmiş olduğumuz zinciri de sayarsak 12. Şimdi bir zincir çekip ilk baştaki çekmiş olduğumuz zincirin arasına girip şu şekilde sabitliyorum. Buradaki ipimizi biraz çekerek sıkıştırıyorum. Şu şekilde boşluk kalması gerekiyor. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine giriyorum. 2 tane buraya trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine geçip buraya yine bir trabzan yapıyorum. 1 2 3. Çok fazla uzatmıyorum trabzanlarımın boyunu. İlk yapmış olduğumuz trabzanlara göre daha kısa oluyor. Bir zincir çekip yandaki boşluğa geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip hemen yandaki boşluğa geçip 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Trabzanlarımızın arasında 2 zincir çekelim arkadaşlar. Çünkü bir sonraki sırada üçlü trabzan yapacağım için. İki zincir çekmem gerekiyor. İki trabzan yapıp 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıp
1 2 tekrar dolama yapıp yandaki boşluğun içerisine geçip iki trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. 2 zincir çektim. Buradaki tepeye batıp birleştiriyorum. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu defa bu sırada üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. İki zincir çekip 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. İsterseniz farklı motif modelleri de örebilirsiniz arkadaşlar bu yeleğe. Ben bu motif modelini tercih ettim. Farklı motiflerle de örebilirsiniz. Şimdi bu sıramızı da üçlü trabzan yaparak tamamlayalım. En son 2 zincir çektim. Buraya birleştiriyorum. Hemen boşluğa yine geçiyorum. Bu defa kare olması için köşe yapmamız gerekiyor. 1 2 3 zincir çektim. 3 tane trabzanımız oldu. Tekrar 2 zincir çekip aynı boşluğa tekrar batıp 3 trabzan yapıyorum. Köşe oluşturmak için. İki zincir çekip hemen yandaki boşluğa geçip 3 trabzan yapıyorum. Yeleği daha büyük yapmak isterseniz motif sayısı az gelebilir. O yüzden bir motif daha eklemeniz gerekebilir. Ona göre ölçüleri ayarlamanız gerekiyor. Benim verdiğim ölçülerde yaparsanız 7 motif bizim için yeterli oluyor. Tekrar 2 tane boşluğa üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrar buraya da köşe oluşturacağız. Üç tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekip aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Toplamda bir boşlukta 6 trabzanımız oluyor. Arada 2 tane zincirimiz oluyor. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Daha sonra motifleri birbirine nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. İğne yardımıyla motifleri birbirine dikiyorum. Şimdi kare olacak şekilde motifimizi örüp tamamlayalım. Motiflerimi tamamladım. Şimdi nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Motiflerimin santim olarak ölçüsünü de vereyim. 8,5 santim arkadaşlar. Şimdi motiflerimi iğne yardımıyla birleştiriyorum. Kendi ipinden 2 kat olacak şekilde aldım. Birleştirme çirkin durmasın diye ipimi incelttim. Şu şekilde tam köşe kısmından batıyorum. Her iki köşeyi birbirine denk gelecek şekilde şu şekilde arkadan da ipimin içerisine girip buraya sıkıştırıyorum. Daha sonra şu kısımlardan
girip karşılıklı gelecek şekilde trabzanlarımız birbirine denk gelecek şekilde birleştirmesini yapıyoruz. Farklı bir birleştirme tekniği biliyorsanız o şekilde de birleştirebilirsiniz. Sadece birleştirirken trabzanların birbirine denk gelmesine dikkat edelim. Bu şekilde tam trabzanlar birbirine denk gelecek şekilde birleştiriyoruz. Karşılıklı olacak şekilde trabzanlarımızı denk getirip dikelim. Şimdi bu motifimi de dikip yeleğimi nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Motifleri birleştirdikten sonra yeleğimize tığ yardımıyla birleştireceğim. Tam şu şekilde yeleğimize karşılıklı getirelim arkadaşlar. Daha sonra hemen tam köşe kısmına batalım tığ yardımıyla. Şu şekilde ilmeklerimizi ilmeğin içerisine girelim. İlk ilmeğin içerisine girdim. Hemen ilmekten geçiriyorum. Daha sonra ilmeğimi çıkarıp yandaki ilmeğe geçiyorum. Buradaki ilmekten çıkardım. Daha sonra yelekten bir ilmek alıyorum. İlmek yönünü şu şekilde çevirerek alıyorum. Bir ilmek tığ yardımıyla örüp buradaki ilmekten geçiriyorum. Daha sonra hemen yanındaki ilmeğin içerisine geçiyorum. Tek kat olacak şekilde buradaki ilmeğimizi içinden geçirip bu defa yelekteki ilmeğin içine geçiyorum. Tığ yardımıyla örüp buradaki ilmekten geçiriyorum. Daha sonra tığımı buradaki ilmekten çıkarıp hemen yandaki ilmeğin içine geçip ilmeğimi buradaki ilmekten geçiriyorum. Birleştirmeyi bu şekilde yapıyorum. Biraz ilerleyelim. Bu şekilde birleştirmemizi yapalım. Şimdi biraz ilerleyip geliyorum. Biraz ilerledim. Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. İçten görüntüsü de böyle. Şimdi bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Bütün motifleri yeleğimize birleştirip gelelim. Motifleri yeleğimize birleştirdim. Gerçekten güzel oldu. Çok düzgün bir birleştirme tekniğini kullandım. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Şimdi motiflerin uç kısmından ilmek çıkaracağım. Toplamda 130 ilmek çıkaralım. İpimi tam köşe kısma bağladım. İlmeklerimi çıkarıp 3,5 numaralı şişe geçireceğim. Yine şu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Buradaki ilmek sayımız 133 ilmekti. 133 ilmek çıkaralım.
Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Daha sonra kol ucuna örmüş olduğumuz gibi 3 haroşa sırası örüp bir sıra bir ters bir düz olarak ördükten sonra kolda göstermiş olduğum gibi kesimlerimizi yapıp yeleğimizi tamamlayalım. Daha sonra pat kısmından pat kısmı için kenarlardan ilmek çıkaracağız. Şimdi bütün ilmeklerimi çıkarıp lastik kısmını örmeye geçiyorum. Yeleğimizin lastik kısmına 3 haroşa sırası ördükten sonra bir sıra ön yüzde bir ters bir düz olarak ördüm. Daha sonra arka yüzde kolları kesmiş olduğumuz gibi etek ucunda kesip tamamladım. Daha sonra pat kısmı için ilmek çıkardım. Toplamda 83 tane ilmek çıkardım. Tek tarafı örüp tamamladım. Kaç sıra ördüm? 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm. Daha sonra ilmeklerimi kesmiş olduğum gibi kestim. Kol kesimini yapmış olduğum gibi pat kısmını da kesip tamamladım. Şimdi diğer patımızı çıkaracağım. Bu taraf pat kısmında ilik açacağız. Yine ipimi arkaya bağlayıp ilk ilmeğimi çıkardım. Daha sonra ilmeklerimi çıkarıyorum. Toplamda 83 ilmek çıkaracağız. Ortalama 80-85 ilmek arasında çıkarabiliriz. 2 ilmek aldıktan sonra daha sonra aradaki küçük boşluktan bir ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmek büyük boşluktan, daha sonra küçük boşluktan çıkarıyorum. Şimdi motifli kısma geçtim. Motifli kısımdan da ilmeklerimizi çıkaralım. Motifli kısımda her ilmeğin içerisine batıyorum. Şimdi motifli kısmı çıkararak ilmeklerimizi tamamlayalım. Motifli kısımdan 19 ilmek çıkardım. Tam bu kısma kadar ilmeklerimi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 ilmek çıkarmışız. Şimdi şuradaki aradaki küçük boşluğa batacağım. Burada büyük boşluk oluşmasın diye. Daha sonra iki kez büyük boşluklara batıyorum. 1 2. Daha sonra iki büyük boşluğun ortasında olan şuradaki küçük boşluğa batıyorum. 2 ilmek büyük boşluğa, 1 2. Daha sonra küçük boşluğa, iki kez büyük boşluklara, bir kere küçük boşluğa batarak ilerliyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi almaya devam edelim. Toplamda 80-85 ilmek çıkaralım. Bütün ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 83 ilmek çıkardım. Şimdi bir ters bir düz olarak öreceğim. Şimdi ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. Sıra sonunda düz örüp sıra başında örmeden alacağım. İlk ilmeği ördükten sonra ikinci ilmeği de ters olarak örüyorum.
bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Arka yüzde birinci sırayı örüyorum. Ön yüze geçip ikinci sıramızı örelim. Daha sonra tekrar arka yüze geçip üçüncü sırayı örelim. Ön yüze geçtiğimizde ilik açacağız. Şimdi 3 sıra bir ters bir düz olarak örüp geliyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında ise örmeden alalım. Şimdi 3 sıraya tamamlayıp geliyorum. 3 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi iliklerimizi açmaya başlayalım. 1 2 3 4 4 ilmek ördükten sonra şu şekilde alttaki ipi sol şişime geçirip ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. O yüzden ters olarak örüyoruz. Daha sonra yanındaki ters ilmekle düz ilmeği şu şekilde sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Buraya ilk iliğimizi açmış olduk. Yani bir ilmek artırmış, bir ilmek kesmiş olduk. İlmeği ikisini bir ördükten sonra 16 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 ilmek ördükten sonra yine aynı şekilde soldaki şişime alttaki ipi geçiriyorum, ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek artırmış olduk. İpimi arkaya alıyorum. Ters ve düz ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte örüyorum. İpimi öne alıyorum. Yine buraya ikinci iliğimizi açtık. Toplamda 5 tane ilik açacağız. Şu şekilde kokonat düğmeler kullanacağım. Yine 16 ilmek örüyorum. 1 2 3 15 ve 16 ilmek ördükten sonra alttaki ipi şişime geçirip ters olarak örüyorum. Ters ilmekle düz ilmeğin ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Bu şekilde 5 tane iliğimizi açalım. Daha sonra 7 sıra olana kadar örelim. Arka yüzde 5. sırayı tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzde ve arka yüzü tamamlayıp 7 sıraya tamamlayıp kesim yapacağız. O kısma kadar örüp geliyorum. 7 sıra örüp tamamladım. Şimdi nasıl kesiyorum onu göstereyim. Hem örüp hem keseceğim. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ters ilmekleri ters, düzleri düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi kesip düğmelerimizi dikip yeleğimizi tamamlayalım. Yeleğimin düğmelerini dikip yeleğimi tamamladım. Gerçekten çok şık bir kız bebek yeleği oldu. Önden görüntüsü böyle. Arkasını da göstermek istiyorum. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Çok şık, çok tatlı oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki
videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.